Bu programın ismi de zaten ne? Kıssa kes. Kes bir de biliyorsunuz Farsça'da insan demek. Kıssa insanı. Peki abi güzel dediğiniz şeyi anladım ama bu köpek konuşur musuna takıldım ben. Yani Doğru, biraz köpek. fable gibi geliyor bana. Köpek konuşur mu? Evet. Şimdi merhaba efendim. Beyazlı Bistami Hazretleri bir gün yolda yürüyor. Çamurlu, yağmurlu, böyle efendim ortalığın çok böyle dikkat edilmesi gereken bir ortamda. Yanından bir köpek geçiyor, bir sokak köpeği. O da gayri ihtiyari, üzerime bir şey değmesin, onun geçtiği yerden üzerime bir necaset, kir sıçramasın diye böyle eteğini kaldırıyor. O anda köpek dile geliyor. Diyor ki, ey Beyazıt, bu üzerine değecek pisliği, necaseti, kiri sen birkaç kil parçasıyla çok rahat temizleyebilirsin. Ama bu eteğini kaldırmayı sen kibrinden dolayı yapıyor idiysen eğer 7 derya bir araya gelse senin bu kirini temizleyemez diyor efendim. Kıssadan hisse demeyelim. Buyur Salih, sana soralım. Eyvallah. Ya şöyle anlatınca şunu düşündüm. Biz niye kıssa anlatıyoruz? Yani kıssa, şimdi Kur'an merkezli bir hayatımız var. Kur'an-ı Kerim birçok ekolden, birçok anlayıştan besleniyoruz. Niye kıssa anlatıyoruz biliyor musun Salih'ciğim? Niye kıssa anlatıyoruz? Çok güzel. Kur'an-ı Kerim kıssa anlatıyor çünkü. 1/3 kıssa Kur'an-ı Kerim. Hikaye yani. Hani bana hikaye anlatma deriz ya. Kur'an-ı Kerim hikaye anlatıyor. Hatta Hz. Yusuf'un hikayesine Ahsanul Kasas diyor. Kıssaların en güzeli. Yani muhteşem bir hikaye. Her şey var içerisinde. Entrika, komplo, zindan, aşk, her şey var. Sonrası mutlu son. Demek ki kıssanın güzel olmasının bir şeyi mutlu son olacak yani muhakkak. Dolayısıyla kıssayı bir kere Kur'an-ı Kerim anlatıyor bir. İkincisi müşahhaslaştırıyoruz, somutlaştırıyoruz. Yani herhangi bir hikaye aslında hayattan alınmış bir kesit gibi. Sen onunla çok öznel bir ilişki kuruyorsun. Kendi müktesebatın, kendi kazanımların çerçevesinde. Onunla kurduğun ilişkiyi yine bu öznel hale getiren aslında bak benim gördüğüm gibi, benim anladığım şekilde, benim verdiğim dersi al şeklinde bir şey olmuyor. Aslında özgürlük tanıyoruz insanlara. Bir hikaye anlatarak onların nasıl anlamaları gerektiğini onlara dikte etmiyoruz. Tam tersi diyoruz ki bak burada bir kıssa var, hisseyi sen kendin al. Müşahhaslaştırma meselesi. Bir de tabii hikaye son tahlilde insanların böyle o algılarının, idraklerinin ağır felsefi ya da işte bir takım literal anlatımların ötesinde daha böyle basitçe anlamalarına imkan sağlıyor. O yüzden kıssaya evet, biz kıssacıyız hocam. Ama hisseyi almak şartıyla. Bu programın ismi de zaten ne? Kıssa kes. Kes bir de biliyorsunuz Farsça'da insan demek. Kıssa insanı. Peki abi güzel dediğiniz şeyi anladım ama bu köpek konuşur musuna takıldım ben. Yani Doğru, biraz köpek. fable gibi geliyor bana. Köpek konuşur mu? Evet. Şimdi bununla ilgili 2 tane aslında yorum var. Bir tanesi şu. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu bir mecliste bir kıssa anlatılıyor. Şöyle bir şey. Adam ineğin üstüne biniyor at gibi. Ondan sonra onunla o şekilde gitmek istiyor. İnek dönüp bakıyor adama, diyor ki bak şimdi inek konuşur mu diyeceksin. İnek konuşuyor. İnek adama bakıp diyor ki ben diyor bunun için yaratılmadım. Ben çift sürmek için yaratıldım. Oradakiler dediler ki diyor ya inek konuşur mu, nasıl bir hikayedir bu? Resulullah Efendimiz buyurdular ki ben buna inanırım. Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır. Halbuki o mecliste ne Ebu Bekir vardı ne Ömer vardı diyorlar. Yine bir mecliste anlatılıyor. Bir kurt bir koyun sürüsünden bir koyun çaldı. Çoban yetişti, kurttan o koyunu kurtardı. Sonra kurt kaçarken döndü, dedi ki bir gün bütün sürülere ben çoban olduğumda bunları benim elimden kim alacak? O gün gelecek diyor. Böyle bir ilginç laf etmiş. Filozof kurt yani. Aman efendim olur mu? Kurt konuşur mu dediler. Resulullah Efendimiz o meclisteydi, dedi ki evet ben buna inanırım. Kurt konuşabilir. Ben inandığım gibi Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır. Şimdi bak sonra diyor ki bunu anlatan ravi. Yine Ebu Bekir de yoktu orada, Ömer de yoktu. Bunu genellikle dostlukla ilgili anlatıyoruz. Yani ben olağanüstü bir şeye inanıyorum. Çıkıyorum diyorum ki bak böyle bir şey oldu. Evet sen inandıysan biz de inanıyoruz diyorlar. Dostlukla ilgili muhteşem bir ölçüdür bu. Fakat bir tarafından da hani bunun bir iman, bir tür idrak şeyi olduğunu da görüyoruz biz. Yani köpek konuşur mu? Konuşur. İnek konuşur mu? Konuşur. Kurt konuşur mu? Konuşur. Bize göre konuşmaz kardeşim. Konuşmuyorsa o zaman şöyle bir yorum getiriyoruz. İkinci yorum da bu. Beyazlı Bistami Hazretleri'nin aslında orada köpek geçerken köpek konuştu şeklinde ifade edilen menkıbedeki, kıssadaki o nokta şöyle olabilir. Yani içinden bir ses köpek adına dedi ki ona ya sen böyle diyorsun ama yani yapıyorsun ama sonuçta bir kiri ufak bir şeyle temizleyebilirsin ama bunu kibrinden dolayı yapıyorsan 7 derya bir araya gelse bunu temizleyemez kardeşim. Kendi içinden bir alternatif ses, vicdanı belki köpeğin yerine konuştu gibi anlaşılabilir. Bu yorum biraz daha aklı iyileştirilebilecek
edilecek bir yorumdur. Bana daha makul geliyor. Makul demek zaten akla yakın demek. Ama köpek konuşur mu? Konuşabilir. İnek konuşur mu? Konuşabilir. Hani hep böyle alay ediyorlar işte. Şunu yapan Rabbim, bunu yapan efendim kudret. Öyledir abiciğim. Biz buna iman ederiz. Biz de bu yüzden müminiz zaten. Batı ile aramızdaki fark nedir biliyor musun Emin'ciğim? Onlar gördüklerine inanırlar. Biz inandığımızı görürüz. Onlar işittiklerine inanırlar. Biz inandığımızı işitiriz. Bu böyledir ya. Diyor ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.